Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu bebe yünümüzle harika bir model başlayacağız. Yapımı oldukça kolay, gösterişli bir model. Şişlerim 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 5. Yani her model 10 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 5 ilmek ekleyeceğiz. İlmeklerimizi tamamladıktan sonra yani. 10, 20, 30, 40, 50, 60 diye devam edecek. Yapacağımız örgüye göre tabii ki ilmek sayımızı ayarlayacağız. En sonuna da 5 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayacağım. Ben lastiksiz başlayacağım. Siz isterseniz lastik üzerine başlayabilirsiniz. Evet, şöyle ilmeklerimi ayarladım. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın 10 ilmek bir model için. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmekte bir model için 5 ilmek ekleyeceğim. 2, 4. Şöyle 2 ilmeğim fazlam var. Hemen onu çıkartıyorum. Evet. Toplamda 25 ilmeğim var şişimde. 25 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Lastiksiz yapacağım için örgümün ön yüzüne geçeceğim. Onun için bir sıra ters örüyorum. Bakın ilmekleri çıkardıktan sonra bir sıra ters örerek örgümün ön yüzüne geçeceğim. Bu modele dahil değil. Yani ilk sıra zemin oluşturmak için yaptım. Lastik yapmadığım için daha doğrusu. Örgümün ön yüzünde modeli kurmaya başlayacağım. Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Model 4 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem 3 ilmek ters, kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters, 7 ilmek düz, 6, 7. Evet, 7 ilmek düz. Buraya kadar bir model. Yine 3 ilmek ters, 7 ilmek düz, 3 ters, 7 düz. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde ilmeklerimizi tamamını ters öreceğiz bu modelde.
Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra yine 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. 7 tane burada düzümüz var. Bakın 7 ilmek düz. Bir tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm burada. Daha sonra sıradaki ilmeğimi de ters ördüm. Şişimden çıkarmıyorum bakın. Bir kez de şu şekilde düz ördüm. Tekrar ters ördüm. Şöyle. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Yani ilmeğimi 3 kez ördüm. Daha sonra 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Ters örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Aynı şeyi tekrar ediyorum. 3 ters ilmek örelim. O arada 7 düz ilmeğe gelince bir ilmek düz, ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ters örerek kestim. Sıradaki ilmeği bir kez ters ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez de bu şekilde düz ördüm. Daha sonra tekrar ters ördüm. Bir ilmeği 3 kez örmüş oldum. Yani 3 ilmek çıkardım burada. Bir sonraki 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak ters ördüm. Bir ilmek düz. Sıra sonunda kaldı. 3 ters ilmek örüyorum. Yani 3 ilmeğim kaldı. Bunları da ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız model 4 sıradan oluşuyor. Dördüncü sıramız son. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde ikinci modeli de kuracağız. Yani birinci modelde ne yaptıysak ikinci, üçüncü modelleri de aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şöyle sıramı tamamladım ters örerek. Dediğim gibi bu modelde arka yüzünde hep ters örüyoruz. Farklı işlem yapmıyoruz. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın ama model ilerledikçe kendini gösterecek. İkinci model kurulumunda şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yapacağım. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek yapabilirsiniz. Daha fazla uzatmayalım videoyu. Bir parçalı daha önce hazırladım. Bakın burada da lastikli çalıştım. Tekstil tipi lastik kullandım. İsteyen lastikli yapabilir, isteyen lastiksiz yapabilir. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Yapacağınız örgüye göre tercih edebilirsiniz bu şekilde. Evet, modelimizin arka yüzü. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yazlık örgülerinizde, kışlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde onlara göre de iplerinizi tercih edersiniz. Kolaylıkla yapabilirsiniz bu modeli. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.